Arkadaşlar herkese merhaba. Armoni derslerine devam edeceğiz. Fakat bazı öğrenci arkadaşlarımızdan müzik teorisine yönelik bazı eksikliklerinin olduğu ve bu konuda bir şeyler yapamaz mıyız diye istekler gelmişti. Ben de hem o armoniye çalışan arkadaşlarımız için hem de yeni başlayan arkadaşlarımızın teoriyle ilgili bazı eksikleri varsa onları gidermek adına böyle bir video hazırlamayı uygun gördüm. Zaten armoninin temelini de bu müzik teorisi konuları oluşturuyor. İlk olarak aslında ses nedir, sesler kaça ayrılır diye başlamak istemiyorum ama yine de müzik teorisinde konuların da kullanılan bazı terimlerin iyi anlaşılması gerektiğini altını çizmek istiyorum. Bazı terimleri kullanırken doğru kullanmayabiliyoruz ya da biz anlatırken farklı şekillerde algılanabiliyor ya da anlaşılabiliyor. O yüzden bazı terimlerin de üzerinde durmak adına bu en temel konulardan başlayıp şöyle diğer konulara doğru hızlı bir şekilde armoninin altyapısını oluşturacak konulara hızlıca giriş yapmak istiyorum. O yüzden ses nedir hocam bunları da biliyoruz zaten diye düşündüğünüzü biliyorum. Ama ben hızlı bir şekilde bunları da hiç bilmeyen öğrencilerimiz de olabilir. Bu konularda kendini geliştirmek isteyen, bu işi mesleki yapan ya da yapmayan ya da bu işi hobi olarak yapanlar için de önemli olabilecek konular. Ya da enstrüman çalıyordur, teoriyle ilgili eksikleri vardır ya da bilgi edinmek istiyordur. Genel müzik eğitimi almıştır ama bu konulara çok vakıf olamamıştır. O arkadaşlar için de faydalı olacağını düşünüyorum. Ama bu konular benim için basit diyenler arkadaşlar için bu konu başlıklarını oluşturacağım. Diğer konulara da geçebilirler. Zaman kaybetmemek adına. Öncelikle biliyoruz ki müzikten bahsediyorsak bir kere sesten bahsediyoruz demektir. Yani her şeyin bir temel taşı var. Her şeyin bir temel taşı var. Yani duvarın tuğlaları gibi. Bunlar olmazsa olmaz. Yani büyük parçadan önce onu oluşturan en küçük unsur ses ve bu sesin mutlaka insana ulaşması, insan kulağı tarafından duyulması ve anlaşılması gerekiyor. Ve yoksa bu sesin de bizim için, insanlar için bir önemi yoksa değeri de yok demektir. Ama ses nasıl oluşuyor? Doğadaki sesler, evet, biz kulağımızla algılıyoruz. Bu işitme organımızla bunu algılıyoruz ve ona bir anlam, bir şekli büründürüyoruz. Dolayısıyla bize titreştiği yerden bize gelmesi için bir cisim herhangi bir şekilde o titreşmeye sebep olacak bir cisim olmalı ve o titreşim dalgalarla kulağımıza ulaşmış olması gerekiyor. Demek ki kulağımıza gelen, evet, her şey, her titreşim bir sestir diyebiliriz. Tabii ki kulağımıza ulaşan her ses bizim için müzik adına bir anlamlı bir ses midir? Bu kısmı da tabii ki önemli. Dolayısıyla sesleri, ses fiziği üzerine uğraşan bilim adamları, hatta İbn Sina'dan daha sonra Farabi'ye, Safiyettin Urmevi'ye, Abdülkadir Meragi'ye kadar ses konusunu matematik bilimlerinden yani ulûm-u riyaziyeden, matematik bilimlerinden olarak kabul edilip sadece sesler üzerine bilimsel çalışmalar yürütmüşler. Yaptıkları bestelerin ve müzikle ilgili yaptıkları diğer çalışmaların yanı sıra. O bahsettiğimiz müelliflerin, yazarların da yazdıkları kitaplarda ilk elde alınan konu zaten ses. Yani her ne kadar ses fiziği olarak da bakılsa da ya da olduğu söylenebilirse de e, sesle ve daha sonraki o seslerin birbiriyle olan anlamlı ilişkilerine geçmeden önce mutlaka sesi. O kitaplarda da yani bu müelliflere ait kitaplarda da sesler ikiye ayrılıyor. Yani müzikal sesler ve müzikal olmayan sesler olarak. Aynı şeyi İbn Sina'da da
görmek mümkün. Aynı zamanda Safiyettin Urmevi gibi müelliflerde de bunu görmek lazım. Yani her ses müzikal ses midir? Uzun uzun tartışılan bazı kitaplarda var. Evet, doğadaki her sesin bir gürlüğü, niteliği vardır. Müzikal olan seslerin bunlara ilaveten frekansları, başka bir ifadeyle yükseklikleri vardır. Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Yani müzikal sesler ve müzikal olmayan sesleri birbirinden ayıran şey işte bu ses yükseklikleri, ses frekansı. Buna sahipse o zaman biz müzikal bir sesten bahsediyoruz. Hatta müzikal ses demek sadece ahenkli güzel sesler anlamında değil. Belli bir mantık çerçevesinde de olmasını iddia eden, o zaman müzikal sestir diye kabul eden bilim adamları da var. Yani bir kuş sesi gerçekten müzikal midir diye tartışmaların da yapıldığı durumlar var. Demek ki müzikal olmayan seslerde tam olarak frekanstan bahsedemiyoruz. Müzikal seslerde de bir ses yüksekliğinden frekansın olmasını bekliyoruz. Sesin yüksekliğinin olmadığı yerde de müzikten, müzikal sesten bahsedemeyiz diyoruz. Örneğin bir arabanın motor sesinden arabanın kime ait olduğunu anlamamız zordur. Ama fakat korna sesinden biz evet şu kişinin arabasıdır diyebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki motor sesi her ne kadar duysak da bir müzikal ses değildir. Bizim için bir anlam ifade etmez. Ama korna sesi müzikal olarak bizde bir anlam ifade eder ve biz de şu kişiye aittir deme en azından olasılığımız mümkündür. Dolayısıyla müzikal seslerdeki farkı, müzikal olan ve olmayanlar olarak farkı bu şekilde ifade edebiliriz. Bizim için anlam ifade edenler ki bunlar ses frekansı olanlar ve ya da şuna ses yüksekliği diyebiliriz ya da olmayanlar, frekansı olmayanlar, müzikal olmayan seslerdir deriz. Şimdi sesin yüksekliği kavramını herkesin çok iyi anlaması lazım. Sesin yüksekliği nedir? Gürlüğü nedir? Ve niteliği nedir arkadaşlar? Sesin yüksekliği, gürlüğü ve niteliği. Bir müzikal sesin inceliğinin ya da kalınlığının ayırt edilmesine o sesin yüksekliği denir. Yani inceliğinin ya da kalın olmasının ayırt edilmesine yüksekliği diyoruz. Fiziksel olarak sesin yüksekliği frekans ile yani saniyedeki titreşim sayısı ile ilgilidir. Evet, titreşen bir nesne saniyede 50 kez titreşiyorsa 100 kez titreşen bir nesnenin çıkardığı sesten kalın demektir. 100 kez titreşen de 50 kez titreşen ile kıyaslandığında ince ses veriyor demektir. Yani bir ses ne kadar çok titreşiyorsa o kadar tizdir, incedir demektir. Ne kadar az titreşiyorsa o zaman da kalın sesler. Demek ki ses yüksekliğini oluşturan unsur neymiş? Frekanstaki titreşim sayısıymış. Dolayısıyla ince ses ile kalın ses arasındaki şu grafikte de gördüğünüz gibi ince seste şurasını bir 10 santim gibi düşünürseniz bu 10 santim içerisindeki dalga boyusunun sayısına bakın, titreşim sayısına. Bir de kalın sesteki titreşim sayısına bakın. Dolayısıyla bu kalın ses demektir. Bu da ince ses. Tabii insan kulağı bunu tiz ya da pest olarak algılasa da aslında fiziksel olarak bir titreşimden oluştuğunu söyledik. Belli bir yüksekliği vardır ve işte bu yükseklikte titreşime göre değişiklik gösterir. Biz biliyoruz ki saniyede 440 kez titreşiyorsa bir ses biz buna Batı müziğinde la sesi olarak kabul ediyoruz. Demek ki her frekansın da bir ses yüksekliğine ulaşan her bir titreşimin frekansının da bir ses karşılığı bulunmaktadır. Eğer sesin şiddeti varsa yani gürlüğü varsa bu ne ile ifade ediliyor? Şimdi ona bakalım. Evet, frekans sayısıyla biz
sesin yüksekliği değişiyor dedik. Gürlük nedir? Frekansı, sesin frekansı ile ilgili yine fiziksel olarak gürlük. Ses dalgasının genişliği o sesin şiddetini oluşturuyor arkadaşlar. Ses dalgasının genişliği. Demek ki buradaki titreşim sayısı incelik ya da kalınlığını belirlerken şu şekilde olduğu gibi eğer ses dalgasının şuradaki yüksekliği ve kalınlığına göre düşük ses frekanstaki dalga boyunun yüksekliği arkadaşlar. Buradaki ses frekansı ne kadar düşük olursa ses gürlüğü az demektir. Buna da biz Batı müziğinde piyano ya da pianissimo diyoruz. Yani ses gürlüğü az ya da daha yüksek dalga boylarında ses yüksekliği fazla. Dikkat ederseniz dalga boyları aynı. Yani aynı titreşimde sadece dalga boyu yüksek. Dalga sayısı yani titreşim sayısı bakın burada da 2, altta da 2. Bu yüksek ses yani müzik setinin volüm ayarına düşünürseniz çok fazla açtığımız ama burada da kıstığımız olarak da kafamızda bu şekilde de oluşturabilirsiniz. Demek ki dalga boyu yüksekse düşük ses, yüksekse dalga boyu yüksekse de ses şiddeti, gürlüğü yüksektir diyoruz. Aynı şekilde niteliği, bu da çok fazla kullandığımız bir terim aslında. Bir sesin niteliği nedir? Bir sesin niteliği o sesi üreten nesneye ya da insan sesine göre birbiri arasındaki renk farkına deniliyor arkadaşlar. Tınısı da diyoruz biz buna. Rengi de diyebiliyoruz. Demek ki sesin niteliği aynı zamanda sesin tınısı, rengi demek. Bu ne demek? Biz ses yine yapısına göre bir sesin piyanodan mı geldiğini, kemandan mı geldiğini ya da gitardan mı ya da bir insan sesi mi olduğunu anlayabiliyoruz. İşte bu özelliğine, sesin bu özelliğine biz sesin rengi diyoruz arkadaşlar. Tınısı ya da niteliği diyoruz. Bu ne ile alakalı hocam diyecek olursanız fiziksel olarak ses rengi bir sesin doğuşkanları ile açıklanıyor arkadaşlar. Doğada her temel sesin bir doğuşkanı olduğunu biliyoruz. Yani hiçbir ses tek başına değil, aslında birkaç tane doğuşkan sesiyle birlikte tınlıyorlar. Yani bir la sesini duyduğunuz zaman aslında onun oktavıyla, beşlisiyle birlikte yani mi ile birlikte bir oktav tiz la ile birlikte şeklinde doğuşkanları denilen başka seslerle birlikte duyuruyorlar. İşte insan kulağı da o temel sesin dışındaki diğer doğuşkanları henüz algılayamaz, tanımlayamaz olsa da biz onun kemandan mı geldiğini, sesin gitardan mı geldiğini, hatta aynı la sesi versin, gitar sesi, keman sesi ya da piyano, aynı la sesi, aynı frekans, aynı ses niteliği gürlüğünde de olsa sesin niteliğini biz o enstrümanın ürettiği doğuşkan sesleriyle onun hangi enstrümandan geldiğini algılayabiliyoruz. Ama diğer doğuşkan seslerini duyamamış olsak da. Demek ki sesin niteliği de o sesin özelliklerinden bir tanesi. Sesin yüksekliğinin müzik teorisinde nasıl gösterildiğini biliyorsunuz. Aslında müzik teorisinde ses yüksekliği perdelerle gösteriliyor arkadaşlar. Her ne kadar nota desek de biz buna, batıda nota desek de aslında perdelerle her bir sesin perde yüksekliği var. Yani biz demin 440 Hz tınlayan bir ses aslında titreşen bir ses la sesidir demiştik. La derken bile o 440 frekans hertz titreşimini aslında bir nitelemiş oluyoruz ya da bir notayla belirtmiş, simge, somut hale getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu somutlaştırma işi Batı müziğinde, Batı notasyonunda biliyorsunuz notalarla gösteriliyor ve 5 çizgi üzerinde gösterilebiliyor.
Ya da başka nasıl gösteriliyor? İsterseniz harf yazısıyla. Yani la için A yazmanız da yeterli olabilir. Biz onu biliyoruz ki bu A 440 Hz'e karşılık gelen la perdesidir ya da la sesidir ya da 440 Hz'de titreşen bir sestir diyebiliyoruz. Başka ne şekillerde kullanılıyor? Ses yüksekliklerinin nasıl gösteriliyor? İşte demin söylediğimiz gibi isterse batı notasyonunda 440 la işte 5 dizek üzerinde ikinci aralıkta yazmanız mümkün. Ya da A olarak yazmanız mümkün. Hemen onun la olduğunu, tüm dünya onun hangi ses olduğunu, perde olduğunu bilir. Ya da tabulaturlarla gösterilebilir. Enstrümanlarda işte şu perdeye basıp çalarsanız diye. Bunlar gittikçe 440 Hz'den uzaklaşan kavramlar yalnız. Ya da Türk musikisi perdelerinde kullanılan mesela dügah perdesi, Türk müziğinde Batı müziğindeki la'nın karşılığı olarak söylüyorum. Dügah perdesi de bir sesin yüksekliğini gösteren sembollerden bir tanesidir. Tabii ki bunların içerisinde evrenselleşmiş olan Batı notasyonudur ve bütün dünya tarafından bu 5 dizekli nota yazısı ya da Batı notasyonu tüm dünya tarafından kullanılır, kabul edilir duruma gelmiştir. Peki bu evrensel olarak kabul gören nota müzik yazısı ya da Batı notasyonu nedir? Kısaca tarih kitaplarında bunlara yer verildiğini biliyoruz. Ama nota Latince'de işaret anlamına geliyor ki zaten ses yüksekliğine işaret ediyor. Biz onu gördüğümüz zaman onun hangi ses olabileceğini ya da enstrümanda hangi seste ya da hangi telde, hangi perdede ya da hangi tuşta o sesi ortaya çıkaracağımızı göstermiş oluyoruz. Latince bir anlamı var. İşaret anlamına geliyor. Bir takım yardımcı işaretleri kullanarak da ses yüksekliklerinin gösterimden oluşan müzik yazısına nota yazısı deniliyor biliyorsunuz. Ses yüksekliklerinin yanı sıra sesin gürlüğü, tınısı da bu notasyonun üzerinde kullanılan. Yani bu demek ki Batı notasyonu dediğimiz şey sadece neonlardan, o işaretlerden değil, dizeyiyle, notasıyla, notanın süresiyle, frekansıyla bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Sadece notadan ibaret değil. Onun süresiydi vesaire. Hepsini anahtarıyla, dizeyiyle, süreleriyle, nüans terimleriyle, işte piyanosu, fortesi ya da çarpmasıyla, süslemeleriyle vesaire bir bütün olarak nota müzik yazısından bahsetmiş oluyoruz. Sadece nota demekle sadece neonları kastetmiyoruz. Nota müzik yazısı tüm bu işaretleriyle bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Notaya neden ihtiyaç duyulduğunda kısaca özetleyecek olursak, bu sesleri tanımlamak şunun için önemli. Bir eseri kaydedebilmek için önemli. Yani bir eseri ben unutmamak için, tekrar hatırlayabilmek için yazma ihtiyacı duyuyorum. Zaten nota yazısına da böyle ihtiyaç duyulmuş ve zaman içerisinde de bu geliştirilerek, değiştirilerek, yenilenerek, kimi yerlerde çıkarılarak bu son haline dönüşmüş Batı notasyonu. Aynı zamanda ne işimize yarıyor nota? Öğretmek için. Bir başkasına da öğretmek, o eserlerin intikalinin sağlanması için de notasyondan yararlanıyoruz. Evet, tekrar seslendirilmesinde bir eserin kullanılan bir bütün ve bu özelliğe sahip tek müzik yazısı da şu an için evrensel diyeceğimiz nota müzik yazısıdır. Böylelikle kısaca bir giriş yapmış olduk. Peki nota nedir? Hemen hızlı bir şekilde bunları da ele alalım. Nota müzik yazısında nota nedir? İşaret anlamına gelen nota ses yüksekliklerini ve bu seslerin sürelerini gösterir. Dolayısıyla öncelikle hangi notalar var?
işte do, re, mi, fa, sol, la, si olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu tabii ki tarihi süreç içerisinde ut, re, la, re, mi, fa, sol, la, si şeklindeyken daha sonra do olarak değiştiğini de söylemek lazım. Peki notalar, ses yükseklikleri nota olarak nasıl gösteriliyor? İşte 5 çizgi, hayali bir 5 çizgi var arkadaşlar. 5 çizgi, bu 5 çizginin ile birlikte anahtar dediğimiz özel semboller var ve notalar var. Dolayısıyla bu 5 çizginin üzerine yazacağınız herhangi bir işaret yani nota bir anlam ifade etmiyor. Yani şu gördüğünüz gibi burada yazdığınız nota nedir diye soracak olursak eğer şu anahtar yoksa hiçbir anlamı yoktur. Buradaki ikinci çizgi üzerindeki notanın sol anahtarı söz konusuysa sol olduğunu, fa anahtarı söz konusuysa da si olduğunu unutmayalım. Demek ki bu hayali 5 çizgi ve aralıkların üzerine gelen neumların yani işaretlerin ya da notaların ne anlama geldiği, hangi ses yüksekliğini ifade ettiğini gösteren bir anahtara ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu anahtar yoksa buradaki notanın da bir anlamı yoktur diyebiliriz. Anahtarlar, evet anahtarlar ses yüksekliklerini bir kapı anahtarı gibi açarlar. Oraya hangi anahtarı koyarsanız oradaki nota ona göre anlam bulur. Dolayısıyla müzikte de en sık kullanılan 3 tip anahtar var arkadaşlar. İsim olarak da sol anahtarı, fa anahtarı ve do anahtarı diye kullanıyoruz. Tabii ki bunlar Fransızca, işte İngilizce'de farklı terimlerle kullanılıyor. İşte clé de sol Fransızca şeklinde de uzun süre Türkçe'ye de geçtiğini biliyoruz. Ya da miftah, anahtar yerine miftah teriminin kullandığını da biliyoruz. Ama şu an için biz anahtar kelimesine karşılık olarak sol anahtarı, fa için fa anahtarı ve do anahtarı olarak kullandığımızı söyleyelim. Dolayısıyla her enstrümanın da kendine göre bir anahtarı vardır. Keman, gitar, flüt gibi çalgılar ince sesli oldukları için sol anahtarı kullanırlar. Piyano, cello gibi kalın, pest sesli çalgılar fa anahtarı kullanırlar ve viola gibi çalgılarda do anahtarı kullanırlar. Yani enstrümanların da ses yüksekliklerine göre, ses sınırına göre ya da buna kısaca biz tessiturası diyoruz. Tessiturası dikkate alınarak anahtarları tarih içerisinde belirlenmiş ve keman, gitar gibi sol anahtarı, piyano fa anahtarı ve violanın do anahtarı kullanılması kararlaştırılmış. Tabii ki viola sadece do anahtarında mı çalacak ya da piyano hem sol anahtarı hem de fa anahtarı kullanmasına rağmen her iki dizeyde sol olamaz mıydı? Olabilir. Gitar her ne kadar sol anahtarında kullansa da aslında bir transpoze çalgıdır. Aslında görünenden bir oktav pes çalar. Viola gibi do anahtarı da kullanabilirdi. Fa anahtarı da kullanılabilirdi. Tarih içerisinde karar verildiği şekliyle de bu anahtarlar yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamış. Tabii ki bunların içerisinde en yaygın kullanılanın sol anahtarı olduğunu ve biz genel müzik eğitiminde de okullarda da sol anahtarının öncelikli olarak anlatıldığını biliyoruz. Dolayısıyla tekrar söyleyecek olursak anahtar üzerine ikinci çizgiye yazacağımız sol anahtarında sol, fa anahtarında si ve do anahtarında da bu la olacaktır. Bunu belirleyen şeyler de aslında arkadaşlar şu iki nokta fa anahtarında görüyorsunuz. Dördüncü çizgide iki nokta var. İşte buraya iki noktanın geldiği notanın fa ismini vermesi şurada.
Sol anahtarı için tam sol o ikinci çizginin üzerinde aslında iki nokta var. Eski teori kitaplarında bunu görebiliyoruz. İki nokta. Buraya gelecek notanın sol olacağını, do'da da tam üçüncü çizginin altında ve üstünde iki nokta olduğu ve buranın do, dolayısıyla do, si, la şeklinde sayarsanız bunun la olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla sol anahtarında sol, fa anahtarında si ve do anahtarında la sesi olarak değişiyor arkadaşlar ses yükseklikleri. Demek ki çizginin üzerine gelen notanın önemi var ama bir o kadar da anahtarın da önemi olduğunu unutmayalım. Demek ki bir eseri çalmaya başlamadan önce hangi anahtarda yazıldığına dikkat etmemiz gerekiyor. Anahtarlara göre do majör dizisi dedik ya da do dizisi kısaca. Sol anahtarında işte do, re, mi, fa, sol, la, si, do şeklinde. Fa anahtarında do bakın ikinci aralığa geliyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do şeklinde. Ve yine do anahtarında do, re, mi, fa, sol, la, si şeklinde ses yüksekliklerinin gösterilmesinde farklılıklar oluşuyor arkadaşlar. Süre nedir? Evet, ses yüksekliklerini belirledik. Ama bir notanın süresinin kaç vuruş olacağı ya da ne kadar süre uzun, ne kadar kısa olacağını gösteren işaretler de var. Demek ki bakın bazı notaların içinin boş, bazı notalarının içi boş ama saplı olduğunu, bazı notaların içinin dolu, saplı olduğunu, bakın birbirinden ayırt edici özellikleri var arkadaşlar. Zaten olmasaydı bunu bütün müzisyenlerin karıştırmaması mümkün değildi. Bakın içi boş, içi boş saplı, içi dolu saplı, içi dolu saplı ve kulpları var. Dolayısıyla içi dolu, saplı ve iki kulplu olan notalar ya da üç kulplu notalar diye bu artıyor. Demek ki bu notaların üzerindeki sap, doluluk ya da kulp sayısını neye göre belirliyor ya da ne amaçla yazılmış? Seslerin, notaların sürelerinin belirlenmesi amacıyla yazılmış. Dolayısıyla içi boşsa bir notanın biz buna birlik nota diyoruz. İçi boş ve saplıysa ikilik nota diyoruz. İçi dolu saplıysa dörtlük nota diyoruz. Sekizlik ve 16'lık diyoruz. Bunlar notaların isimleri arkadaşlar. Süresi nedir? İçi eğer boşsa bu 4 vuruştur diyoruz. Demek ki süresi neymiş? 4 vuruş bekleyeceksiniz. Buradaki vuruşu şimdilik saniyeler olarak düşünebiliriz. Yani içi boş bir nota görüyorsam ben 4 saniye sesin uzaması için bekleyeceğim anlamına geliyor. Eğer içi boş saplıysa 2 vuruş diyoruz ve ben 2 saniye bekleyeceğim demektir. Burada da her biri bir vuruş, dörtlük notalarda bir vuruş, ben 1 saniye 1 saniye şeklinde okuyacağım demektir. Eğer sap bir kulpu varsa saniyenin yarısı kadar bekleyeceğim demektir. Saniyenin 1/4 kadar bekleyeceğim demektir 16'lık notaları gördüğüm zaman. Dolayısıyla bunlar neyi belirliyormuş? Süreleri, saplarının yapıları, şekilleri, ayırt edici özellikleridir ve sürelerini belirler. Aynı şekilde biz burada sus karşılıklarını da yazmışız. Bakın birlik nota için sus işareti şudur. Birbirinden ayırt edici özelliklerine dikkat edin. Bu dördüncü çizgiye değiyor arkadaşlar. Bakın dikdörtgen. Buradaki dikdörtgen sus işareti de üçüncü çizgiye değiyor. Bunu görürsek 4, bunu görürsek tek için söylüyorum. 2 vuruş sus yapacağız. 1 vuruş sus yapacağız. Yarım vuruş yapacağız. Ve çeyrek vuruş sus yapacağız demektir. Bu semboller, bu notalar hakkında armoniyi hedefleyen ya da enstrüman çalmak isteyen, armonide kendimi geliştirmek istiyorum ya da gitarda, enstrümanda kendimi geliştirmek istiyorum diyen arkadaşların bu nota süreleri, değerleri hakkında hiçbir eksikliğinin olmaması gerekir. Evet, çift noktalı notalar var arkadaşlar. Evet,
1 dedik 1 saniye, 2 evet 2 saniye dedik, 3 saniye, 4 saniye olabiliyor ama peki 1,5 saniye gerekirse ne yapacağım? Ya da 2, 3, mesela 1 dedik, yarım dedik, 1 dedik, 2 dedik, 4 dedik ama 3 yok mesela. Nasıl yapacağız? İşte bunlar da noktalarla gösteriliyor. Bir notanın yanında nokta görüyorsanız o notanın değerinin yarısı kadar daha süresini uzatacaksınız anlamına geliyor arkadaşlar. Yani eğer bu 4 vuruşluk notanın önüne gelmişse 4 vuruşluğun yarısı nedir? İkiliktir. Şöyle bir matematiksel formül şeklinde gösterebiliriz. 4 artı 2 daha 6 vuruş yapacağız bu notayı demektir arkadaşlar. 6 vuruş. Kendi değerinin yarısı kadar da. Şimdi bu ikilik notanın yanına gelmişse kendi değeri 2 idi. Bir vuruş daha ekleyeceğim. Toplam 3 olacak demektir. Kendi değerinin yarısını toplayacaksınız. Aynı şekilde dörtlük nota kendi değeri 1 vuruştu. Yarım daha eklerseniz 1,5 olacaktır. İşte buradaki gibi 1,5. Eğer kendisi yarımsa yani 0,50 ise 0,25 daha ekleyeceğiz demektir. O da 16'lık notaya karşılık gelir. Toplam burası 0,50, 0,25, 0,75 demektir. 1'e tamamlaması için bir 16'lık süre daha eksik. Onun da bir sonraki notada gelmesini beklenir. Bunun dışında süre uzatmaya yarayan bir iki sembol daha var. Noktanın dışında işte fermata dediğimiz ya da puandork dediğimiz işaretler arkadaşlar. Bağ dediğimiz işaretler. Bu işaretlerde sürelerini uzatmaya yarıyor. Eğer iki aynı notanın do do gibi iki tane yan yana geldiğinde altında bağ görüyorsak bu süreye şu notanın süresi ilk notanın süresine eklenecek. Bu okunmayacak ya da çalınmayacak anlamına gelir. Puandork notası da, puandork sembolü de daha doğrusu üzerine ya da altına yazılan notanın süresini biraz daha uzatabileceksiniz anlamına gelir. Yani 4 vuruşluksa bunu 5 yapabilirsiniz ya da kendi değerinin en fazla yarısı kadar diyebilirsiniz. Burada tabii ki bir orkestra ya da koro şefinin o anki süreyi uzatma düşüncesine de bağlı ya da yorum yaparken size bağlı. Bunu biraz daha kısa ya da daha az sürede uzatabilirsiniz. Müzikte evet nota var. Notaların ses yükseklikleri var. Ama ara sesler bunların notayla gösterilmesi ya da bir sembol karşılıkları yoktur. Yani her sesin arası 9 koma olarak kabul edilir. Yani do ile re arası tamamdır. Ama ortada da ses, Batı müziğinde ortada da yani 4,5 komada da bir ses beklenir. Bu sesler için özel bir isim verilmemiştir. Yani do, re gibi araya da başka bir sembol, isim, harf verilmez. Do ile re arasında bir sesi icra etmemiz, okumamız gerekiyorsa burada sadece diyezlerden ya da bemollerden yararlanıyoruz. Diyez olursa önüne geldiği bir notayı yarım ses tizleştiriyor dedik. Do'nun önüne gelmişse do diyez, re'nin önüne gelmişse re diyez diye okunur. Aynı şekilde bemol de önüne geldiği notayı yarım ses pesleştirir. Re'nin önüne gelmişse re bemol, yani do ile re arasında bir sestir. Do'nun önüne gelmişse do bemol, o da si sesinin karşılık gelir. Yani yarım ses pesleştirmiş demektir. Peki ben bir tam ses tizleştirmek ya da pesleştirmek istiyorsam işte çift diyez ya da çift bemol sembolleriyle ben o sesi bir tam ses, bir 9 koma tizleştirmiş ya da pesleştirmiş olurum. Peki do'yu tizleştirdik yarım ses ya da pesleştirdik bemol ile yarım ses. Tekrar nasıl aynı sese gelmem mümkün olabilir mi? Evet. O da bekar denilen ya da natürel denilen şu sembol ile sağlanacağını biliyoruz arkadaşlar. Evet, müzikte ses yoksa
müzikte ses yoksa zaten müzikten bahsetmek mümkün değildir. Müzikal ses olması için de onun bir niteliğinin, belli bir frekansın, ses yüksekliğinin olması gerekir dedik. Evet, yani sesin müziğe dönüşmesi için evet bunlar çok önemli unsurlardır. Diğer önemli bir unsur ise müzikte ritimdir diyoruz arkadaşlar. Eğer ritim yoksa müzikal bir eserden, bir yapıdan bahsedemeyiz. Dolayısıyla ritim e, müziğin en önemli unsurlarından birisidir diyoruz. Yani müzikte e, tonalite yani ses yükseklikleri ve ritim. Bu Türk musikisinde de işte makam ve usul olarak isimlendirilir. Batı müziğinde de tonalite ve ritim. Tabii ki üçüncü bir Batı müziği söz konusuysa üçüncü bir unsur daha var. Yani tonalite, ritim ve armoni arkadaşlar. Bu üç unsur olmazsa olmazlardandır. Dolayısıyla ritim konusu çok önemli bir konudur ve aynı şiirdeki vezin gibi e, çok önemli bir unsur olarak, bir süsleyici gibi bir unsur olarak karşımıza çıkar. Peki ritim nedir? Ritim için ritim denince ilk önce aklımıza gelen yani müzik eğitimimiz olsa da olmasa da bir kalp ritmini e, söyleyebiliriz. Kalp ritmi evet hayatta kalmamız için çok önemli bir unsurdur aynı zamanda. Kalp ritmindeki bozuklukların nelere sebep olduğunu bile söyleyen çok rahatlıkla herkes biliyordur ve cevap verebilecektir diye düşünüyorum. Demek ki ritimdeki bir aksama insan hayatı için çok önemli bir sorun teşkil ediyorsa müzikte de ritim ya da ritimdeki aksama o denli önemlidir. Evet, müzikteki ritim bozukluğu hayati değildir ama bir müzik için, bir müzikalite için ve o eserin iyi icrası ya da beğenilmesi için de o derece hayatidir ritim. Ritim hayatımızın aslında her köşesinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani biz evet demin söyledik kalp atışı yani kalp kaslarının kasılması ve açılması düzenli bir ritimle olur. Tabii ki her zaman kalp kasları aynı seviyede açılıp kapanmadığını, açılıp kapanmadığını her zaman aynı şekilde olduğunu söyleyemeyiz. Heyecanlandıkta daha çok hızlı açılıp kapandığını, daha sakin zamanlarda daha ağırlaştığını biliyoruz. Müzikte de çünkü bu var. Çünkü müziğin de kaynağı insan. Dolayısıyla ritim de insan hisleriyle eş değer paralel şekilde hareket eder. Hayatın her parçasında var dedik. Güneşin doğması, batması da bir ritim. Yani güneş her zaman aynı zamanda doğar ve aynı sürede batar. Yani tam bir 24 saatten bahsedebiliriz. Evet doğma süresi, güneşin doğma zamanlarında kaymalar olabilir. Gündüzler ya da geceler daha uzun ya da kısa olabilir. Müzikte de aynı şekilde. Bazı ses sürelerinin noktayla yani bir vuruş hep bir vuruş ilerleyen bir süre yok. Bazen 1,5, bazen 0,75 sürede olduğunu yani bir tam dahi olmadığını biraz önce anlatmıştık. Dolayısıyla dünyada da dünyanın hareketinin dönme süresi, dünyanın kendi etrafında dönme süresi, güneşin etrafında dönme süresi nasıl 4 mevsim değişebiliyorsa, nasıl gün ve saatler değişebiliyorsa e, müzikte de aynı şekilde değişir. İşte bu devamlı tekrarlanan e, akışa biz ritim diyoruz arkadaşlar. Ritim. Aynı şekilde güneş doğar ve batar. Güneş doğar
ve batar. Yani bu sürenin uzama, aradaki mesafe her ne kadar değişse bile toplamda 24 saat olduğunu kimse inkar edemez. Dolayısıyla aradaki 24 saati ne olursa olsun bu güneşin doğup tekrar batması, tekrar doğması ve batması, kalp açılması, kasılması ya da kapanması, işte bu devamlı tekrarlanan hareketlere biz ritim diyoruz. Aynı şekilde müzikte de ritim vardır ve e, bütün bu özellikleriyle dünyada karşılaşabileceğimiz bu bütün özellikleriyle daha sistemli ve planlı ve istendik bir şekilde düzenlenir. Dolayısıyla e, müzikte bu dünyada yaşadığımız her türlü ritmik olayları biz müzik içerisinde de görebiliriz. Peki müzikte ritim var ve ölçü var. Yani ölçü nedir? Buna bir bakmak gerekir. İşte güneş doğar ve batışından doğuşuna kadar bir süre geçer arkadaşlar. Güneş doğar ve batışa kadar işte. Ve tekrar doğduğunda işte tekrarlandığımız her ritmin bir parçasına biz ölçü diyebiliriz kısaca. Yani güneş doğdu, battı, tekrar doğduğu kısma biz ritmin tamamlandığını ve tekrar başa döndüğünü, yani kasıldı, kalp açıldı ve tekrar kasılma işlemine döndüğünde işte o ölçüsünü tamamlamış, ikinci ölçüye geçmiş demektir. İşte bu her bir tekrara biz ölçü diyoruz. Bunların süreleri zamanlıkta farklılık olabilir. Kendi içerisinde de bir farklılıklar olabilir. Ama hiçbir ölçü, yani güneş batımından tekrar güneş doğumuna geçen süre içerisindeki o 24 saat her ölçüde aynıdır. Sadece ölçü içinde ufak kaymalar, yani gündüzün uzun olması, gecelerin kısa olması gibi farklar olabilir. Ama ölçü başı ve sonrası eşit şekilde ilerler arkadaşlar. Şöyle bir grafik oluşturmuştum ben 13 Ağustos 2012 yılında bu ders notlarını hazırlarken bakmıştım. Güneş sabah 4.14'te doğuyor. Öğlen saat 13.01 diye 01, yani 15 saat bir süre bu. 900 dakikaya karşılık geliyor. Güneşin batması akşam gece ve tekrar başa dönmesi bakın 4.14'te başlıyordu. 4.16 ama diğer bu sefer geceden uzamaya başlayacağı için süre hiçbir zaman 24'ü değişmiyor. Ama kendi içerisindeki güneşin doğması öğle, akşam, gece şeklinde bu daha da arttırılabilir. Yani günün içinde dilimler oluşturulabilir. Ama toplam 24 saat olduğunu unutmayacağız. Süreler her ne kadar kendi içerisinde gelişti de. İşte şurada gördüğünüz gibi şu birinci dolap şuradan itibaren, yani 13 tarihli şu iki bölümlü satırlı bölüm bir ölçü. Sonra tekrar güneş doğar, güneş batar kısmında bu böyle devam eden bir süre. İşte bunların her birine biz aslında gün için söz konusuysa ölçü diyoruz. Aynı şekilde müzikte de ölçü nedir? İşte her dizek üzerinde çizilmiş çizgilerle ayrılmış bölümlere biz ölçü diyoruz. Peki ölçüyü ne oluşturuyor? İşte e, gruplarla nasıl oluştuğunu şimdi onun üzerine birkaç örnekle anlatmaya çalışalım. Şimdi iki zamanlılık. Kimi ölçüler iki vuruştur ve biri güçlü, diğeri zayıftır diyoruz. İşte güçlü ve zayıftan oluşan iki vuruş şeklinde devam eden ölçülere iki zamanlı diyoruz arkadaşlar. İki zamanlı. Yani güneş doğar, batar. Güneş doğar, batar. Bu şekilde devam eden sürelere biz iki zamanlı diyoruz. İki zamanlı. Ya da şöyle düşünün. Bir değirmen düşünün. Bir değirmen dairesini düşünün. Önce bir üçe bölündüğünü düşünün. Önce çevrildi suyla. Bir, iki, üç. Sonra tekrar başa döndü. Bir, iki, üç şeklinde. İşte o değirmenin dönüşündeki her bir zamana da üçe eşit şekilde ayrılmış
bölümlerine de 3 zamanlı diyoruz. Yani tekrar başa dönme kısmı 2 vuruştan sonra, yani 1 2 tekrar 1 şeklindeyse 2, eğer 1 2 3 şeklindeyse o zaman 3 zamanlı olarak bahsediyoruz. Şimdi müzikte peki iki zamanlılığı nasıl ifade ediyoruz? Evet, ölçüleri yazmadan önce sol anahtarın kenarında hemen biz belli rakamlar görüyoruz. İşte iki tane rakam üst üste yazılmış, iki tane rakamın en üstünde bulunan şu kısma zamanı diyoruz. Zamanını gösteriyor. Eğer burada 2 yazıyorsa 2 zamanlıdır, 3 yazıyorsa 3 zamanlıdır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla altta da yazılan rakamda her ölçüde kaç tane, yani bu zamanlı, iki zamanlı da 2 demektir. 2 tane olacak. Neden olacak? Dörtlük notada, yani nota süre değerini veriyor da alttaki rakamda. Yani şuradaki kısımda kaç tane, altta da kaçlık notadan cevabını veriyor. Kaç taneymiş? 2 taneymiş. Hangi notadan? Dörtlük notadan. Biz dörtlük notanın bir vuruş olduğunu söylemiştik biraz önce. Dolayısıyla dörtlük nota bir vuruşsa iki zamanlı da 2 tane vuruş demektir. Eğer burası 2 sekizlik olsaydı sekizlik notadan 2 tane. Eğer 2 ikilik olsaydı ikilik notadan 2 tane şeklinde anlamamız gerekiyor. İki zamanlıkta en çok kullanılan ölçü düzenleri nelerdir? İşte 2 ikilik, demin de söylemiştik, ya da sebare dediğimiz şu sembolde olabilir. Sebarede biliyorsunuz C, S ve barede bar çizgisi demek. Yani çizgili C gibi düşünebilirsiniz. Bu çizgili C ya da sebare ne anlama geliyor? 2 ikilik, yani 2 zamanlı demektir bu. 2 zamanlarda ölçü vuruşları içerisinde anlatacağım. Yani Türk musikisindeki ölçü vuruşları gibi, Sofyan usulü gibi, düyek usulü ya da semai usulü gibi vuruşları gibi, düğüm tek şeklindeki vuruşlar gibi Batı müziğinde de ölçü vuruşları var arkadaşlar. Bunları da birazdan bahsedeceğiz. Demek ki ikilik notadan 2 tane demek, her ölçüde ikilik notadan 2 tane olacak demektir. Bunlar da zaman olarak güçlü ve zayıf şeklinde gösterilir. Yani ilk nota iki zamanlılarda güçlüdür, ikinci notası zayıftır. İki dörtlükte de aynı şekilde yine iki zamanlıdır. Bakın, ama bu sefer ölçü içerisinde dörtlük notadan 2 olacağını anlamına gelir. O da şu. Yine vuruşların zamanları, zayıf ya da güçlü olma durumları değişmez. 2 ikilik de olsa güçlü zayıf, 2 dörtlük de olursa güçlü zayıf. Buradaki gibi 2 sekizlik de olursa 2 tane sekizlik not olacak demektir bu. Güçlü, zayıf şekliyle ifade edilir, yazılır ya da okunur arkadaşlar. Demek ki bunların hepsi, yani 2 ikilik, 2 dörtlük, 2 sekizlik hepsi 2 zamanlıdır. Sadece ölçüde toplam kaç vuruş ya da kaçlık notadan olacağını alttaki rakamla gösterilir. Ritim konusundaki ikinci zamanda 3 zamanlılık olarak ifade edilir arkadaşlar. 3 zamanlılık nedir? 2 zamanlılıkta 2 varsa 3 zamanlı eserlerde de 3 tane olacak demektir. Biraz önce değirmenin çarkı gibi, yani 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde devam eden o değirmenin hareketi gibi burada da her ölçü içerisinde yine rakam bu sefer 3 oldu, dikkat edin. 3 birlik diye bir şeyde yazılabilir, mümkündür. 3 zamanlıysa birlik notadan 3 tane yazacaksınız demektir. 3 dörtlükte de ilk zaman güçlüdür, sonrakiler zayıf ve zayıf şeklinde yazılır. 3 ikilik ise ikilik notadan 3 tane, bakın ikilik notadan 3 tane yazılı. 3 dörtlük ise dörtlük notadan 3 tane demektir. 3 sekizlik ise sekizlik notadan 3 tane demektir. Ama şu yanlış anlaşılmasın. Buradaki toplam, bakın
3 ikilik demek. İkilik notadan 3 tane demek. 2, 4, 6 vuruş demek. Bunun içerisinde illaki ikilik nota, burada da 4 yazıyor diye illaki dörtlük nota olacak anlamına gelmiyor. Toplam ölçünün vuruşu 3 dörtlüğe karşılık gelecek demektir. Yani bu 2 tane 8'lik, 2 8'lik bir dörtlük de olabilirdi. Ya da 2 tane dörtlük ya da bir tane ikilik, bir tane dörtlük nota ile bu 3 dörtlük yine sağlanabilir. Yani şu ölçü içerisindeki toplam sayının 3 dörtlüğe karşılık gelecek sayıda olması gerekir. Yoksa 3 dörtlük demek her ölçüde dörtlük notadan 3 tane olacak anlamına gelmiyor arkadaşlar.